Herkese merhaba arkadaşlar. Gezgin Tıbbiyeliğe hoş geldiniz. Bugünkü konumuz konaklama. Ben 2 yıldır work and travel yapıyorum ve bu süreç boyunca kendi konaklamamı kendim ayarladım. Ve de birçok zorlukla karşılaştım. Bu zorluklarla siz karşılaşmayın diye konaklamanızı sağlayan kişiye göre konaklama türü, bölgelere göre konaklama fiyatları ve aynı zamanda konaklama türleri, içerikleri, faydaları ve zararları hakkında bir sunum hazırladım. İsterseniz başlayalım. Şayet konaklamanızı işvereniniz ayarlarsa. Avantajları: iş arkadaşlarınızla beraber olursunuz. İş yerinize yakın olma durumunuz vardır. Diğer yerlere göre muhtemelen daha ucuzdur. Aynı zamanda farklı kültürden, farklı milletten insanlarla yaşarsınız. Kurulu bir düzen, eğlenceli bir ortamınız olur ve de evin erken kapanma gibi bir derdi yoktur. Dezavantajları ise özgür olmazsınız, işvereninize bağımlı kalırsınız. Onun dışında sözleşme imzaladığınız için çıksanız bile zor durumda kalabilirsiniz. Daha ucuz ve avantajlı yerler keşfettiğinizde evden ayrılma gibi bir durumunuz maalesef olmaz. Yani benim bildiğim kadarıyla olmuyor. Bu yüzden işverenin ayarladığı durumları ben tercih etmiyorum. Ocean City'de çalışırken işverenimle beraber yaşıyorduk ve hiç rahat bir ortamınız yoktu. Çalışırken işverenle, evde işverenle, kalktığınızda işverenle ve insan sürekli sıkılıyordu. Sürekli bir ne olacak, evde böyle davranırsam bu iş ortamına yansır mı, işte bana kızmasın etmesin diye biraz gereksiz telaşlara giriyorsunuz. O yüzden şahsen ben işverenle beraber yaşamayı ya da işverenin ayarladığı yerde kalmayı tercih etmiyorum. Türkiye'de tanıştığınız insanlarla beraber yaşayabilirsiniz ve de önünüze birçok olanak sunulur. Siz de aralarından en beğendiğinizi seçersiniz. Bu avantajlarından biri. Dezavantajları ise eviniz tamamen Türk dolu olur. Bu da yeni kültürler görmenize ve dilinizi geliştirmenize bir nevi bir engeldir. Onun dışında evin geç açılması veya erken kapanması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Ve de bir sorununuz olduğunda çok fazla ilgi alaka görmezsiniz. Ev sahipleriniz büyük ihtimalle Türk olacaktır. Onlar da sizi sürekli gondiklemeye çalışacaktır. İşte kiradan, depozitodan kesecekler. Bir şekilde daha fazla para almaya çalışacaklar. Parantez içinde elbette hepsini kapsamıyorum. Ve de çok fazla insanla yaşarsınız. Yani 6'sından tutun da 12'sine kadar, 15'ine kadar yaşayan insanları gördüm. Ve aynı zamanda çok fazla depozito ödersiniz. Ve de bir sıkıntı yaşadığınızda geri dönüt almanız zor olur. Acenta ile yaşayan arkadaşlarım, Acenta'nın ayarladığı evlerde yaşayan arkadaşlarım vardı. Ve yani genellikle work and travel'cılar bu yöntemi seçiyor. Eğer işvereniniz size ev ayarlamıyorsa. O yüzden makul bir yöntem olabilir. Yani neden olmasın? Karar size kalmış. Sıra geldi benim en sevdiğim konaklama türüne. Kendi evinizi kendiniz ayarlamanız. Bunun birçok avantajı olduğu gibi dezavantajları da oldukça fazla. İsterseniz önce bardağı dolu tarafından bakalım ve başlayalım. Arkadaşlar, evinizi kendiniz ayarlarsanız özgür olursunuz. İşten atıldığınız veya işten ayrıldığınız takdirde konaklamamı kaybedecek miyim diye bir derdiniz olmaz. Onun dışında evi görüp seçebilirsiniz, kendiniz karar verebilirsiniz. Ya da farklı kültürlerden, farklı milletlerden insanlarla bir arada olma olasılığınız daha çok artar. Biliyorsunuz work and travel'a gidenlerin en büyük sorunu kendi milletinden insanlarla yaşaması. Bu sayede programın biraz amacından sapıyor oluyor çünkü. Onun dışında sözleşme imzalamak zorunda olmayan evler bulabilirsiniz. Ya da evden daha kolay ayrılabilir ya da yeni bir eve daha kolay geçebilirsiniz. Bu avantajları. Şimdi dezavantajlarına geliyoruz. Hazır mısınız? Uğraş gerektirir. Açıkta kalabilir ya da kazıklanabilirsiniz. Daha öncesinden gitmeniz gerekebilir ve bu da size ekstradan masrafa yol açar. Ya da Facebook'tan ayarladığınız takdirde ev gerçekten göründüğü gibi çıkmayabilir. Onun dışında ev halkı sürekli değişkendir. Eve kimin girip çıktığı belli olmaz. Biri ayrılır, başka birini alırlar. Yani bir sabah farklı bir insanla beraber uyanabilirsiniz. Aynı zamanda ev beklediğiniz gibi olabilir, olmayabilir dedik. Tamam, bu kadarmış ve bence bunlar gayet yeterli ama değer şeyler. Hani neden değer? Çünkü özgür hissediyorsunuz. Bir yere bağımlı olmuyorsunuz. Onun dışında daha rahatsınız. Size karışan neden yok. Sadece bir insan gelip kirayı topluyor. Birine karşı sorumluluk hissetmiyorsunuz. O yüzden ben bu yöntemi tercih ederdim. Bir yeri ne kadar çok tercih ediyorsanız ve deniz kenarına ne kadar yakınsa, ne kadar büyük ve popülerse orası o kadar pahalıdır. Eğer iç kesimlerde kalmış ve kimsenin gitmek istemediği yerler varsa avantajlı olması için oralarda bir o kadar ucuzdur. Bu yüzden siz de gitmek istediğiniz yeri önceden belirleseniz iyi olur. Şimdi sıra birkaç tane konaklama bölgesinin fiyatlarında. Kaliforniya 150 ila 200, Utah 75 veya 125, Massachusetts, bunu hala söyleyemiyorum.
150 ila 225 iken sadece küçük bir adada yaşayan bir kız $25 gibi komik rakamlarda kalabiliyor. Ben ilk yıl Ocean City'deydim. Oraya 150 dolar öderken Virginia Beach'e geçtiğimde bu fiyat 100'e inmişti. Peki bu fiyatları neler belirliyor? Evde kaç kişinin yaşadığı, evdeki yaşama olanakları, mutfakta eşyaların olup olmaması, yatakların nasıl oluşu, çalışılan yerlere uzaklığı ve yakınlığı çok etki ediyor. Örneğin Virginia Beach'te Oceanfront sahil kenarında kalan bir insan daha kötü bir eve 150 dolar ödüyorken Lincoln Bay'de kalan daha gerideki insanlar 100 dolarla daha iyi şartlarda yaşayabiliyordu. Bu yüzden de konaklamalarınızı ayarlarken bu faktörlere dikkat etmenizi öneriyorum. Açıkçası ben bunu daha önce yapan görmedim. Çünkü üniversitelerin veya liselerin yurdu yazın boş olmasına rağmen genellikle şehir merkezinden uzak yerlerde oluyor. Bu yüzden de işçilerin yani bizlerin çalıştığı yerlerle aralarında çok uzak mesafeler olduğu için hem işe gidişlerde hem de ulaşım açısından sıkıntı yaşayabiliyorlar. Örneğin Richmond Devlet Üniversitesi'nin yurduyla Oceanfront yani sahil kenarında çalışan bir insanın iş yeri arası minimum arabayla 20 dakika oluyor. Bu da bir öğrenci için imkansıza eşdeğer. Ama duymuştum. Örneğin Busch Gardens'ı bilirsiniz belki. Orada çalışan arkadaşlarımızın devlet yurtları yakınında olduğu için kolaylıkla oradan işlerine gidebildiğinden, evet duymuşum. İşlerine gidebildiğinden işverenleri bütün Busch Garden çalışanlarını, eğlence parkı çalışanlarını yurtlarda konaklatmış. Açıkçası daha medeni ve daha düzenli bir ortam olacağını düşünüyorum. Ama şehir merkezinden uzak olmak istemezsiniz. Bu yüzden şahsen tercihlerinizi daha sahil kenarında çalışabileceğiniz yerlerden yapmanız. Otel kiralama dediğinizde aklınıza Hilton Milton gelmesin. Çünkü kaldığınız oteller pek fazla aslında iş yapmayan ve sadece yazı döndürmek için uzun dönemli work and travel'cıları veya kalan insanları ağırlayan oteller olacak. Bu yüzden çok lüks olmayacak. Ama en azından diğer 12 kişi yaşayan work and travel'cılara göre daha elit, daha şık ve sağlıklı ortamlarda yaşayacaksınız. Her hafta temizliğiniz yapılacak ve de büyük ihtimalle sahil kenarında olacağınız için iş yerinize olan yakınlığınız artacak. Bunun dışında diğerlerine göre biraz daha pahalı olabilir ve çoğunda mutfak bulunmadığı için yemek konusunda bütçenizi yakabilir. Ya da sürekli mikrodalga fırın yemeği yemeniz gerekir. Bu da açıkçası pek sağlıklı değil. Onun dışında dediğim gibi 12 kişiyle yaşamak değil, daha çok 3-4 kişiyle beraber yaşayıp daha sakin, daha huzurlu, daha tatlış bir work and travel zamanı yaşayabilirsiniz. Bunu yapan arkadaşlarım vardı. Gayet de memnunlardı. O yüzden tatlış bir yöntem bence. En zevkli, en karlı, en avantajlı ve en kolay. Hazır mısınız? Amerikalı bir sevgili edinin. Açık ve net. Konaklamanız, yemeğiniz, ulaşımınız, her şeyiniz çok daha ucuza gelir. Aynı zamanda bütün zorluklara göğüs gerebileceğiniz duygusal bir arkadaşınız olur. Kendinizi paylaşabilirsiniz. Yeni bir kültür öğrenerek hem gezip hem eğlenip hem de farklı bir şeyler yaşayabilirsiniz. Bunu Amerikalı erkekler çok daha açık görüşle karşılıyor. Pek fazla Amerikalı kadınla beraber olan work and travel'cı görmedim. Ama benim menajerim yani Jesse'ydi sanırım adı. O Romanyalı bir work and travel'cı çocukla çıkıyordu. Hatta evlenmeyi falan planlıyorlardı o derece. Bu da uzun vadede Amerika'da kalmanıza da yardımcı olur. Örneğin Rus bir kız arkadaşım ise Florida'dan sevgili yapmıştı. Ertesi yılda onun yanına gelmişti. Yani size ahlaksızca falan filan gelebilir ama bu da bir yöntem. İsteyen değerlendirebilir. Bu çok avantajlı bir yöntem. Çünkü 2-3 kişilik otel odalarında yaşıyorsunuz. Aynı zamanda diğerlerine göre daha ucuz oluyor ve çalıştığınız yerde yaşadığınız için erken kalkmanız gerekmiyor. O sıcakta otobüse veya otobüse binmeniz, bisiklet sürmeniz, yürümenize gerek yok. Aman üstünüzde bir şey mi oldu, yorgun musunuz veya hastalandınız mı? Tonla yol gitmiyorsunuz ve sadece birkaç kaç aşağı inerek konaklamanızı sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında daha temiz, daha hoş oluyor. Ve de otelde daha ucuza yemek yiyebiliyorsunuz. Bu yüzden bence çok avantajlı ve çok güzel bir yöntem. Size bahsetmiştim ya kendi işverenimle kalmaktan memnun değilim diye. Bence bu aynı şey değil. Çünkü işverenle yaşamak ile. Çünkü benim işverenim Türktü ve pek memnun değildim. Ama otel gibi daha geniş kapsamlı ve profesyonel çalışan yerlerde benim yaşadığım sorunları yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Yaşayan arkadaşlarımdan hiç böyle sorunlar almadım. Tek sıkıntısı işten ayrıldığınızda konaklamanızda tekrardan başka bir yerden bulmanız. Çünkü adam neden bedavaya daha ucuza kendinin olmayan bir çalışanı konaklatsın, onun yerine aldığını konaklatır. Bence böyle. Her yıl yüzlerce Türk, Romanyalı ve de başka milletlerden insanlar work and travel'cılar için ev açıyor ve de kendi ülkesinin acentalarıyla görüşüp buralardan öğrenci topluyorlar. Geri kalan kontenjanlar içinse Facebook veya WhatsApp gruplarına ilan veriyorlar. Bu ilanlarda evin ne kadar olduğu, kaç haftalık kira istediği, depozito isteyip istemediği, evin fotoğrafları, kaç kişiyle yaşayacağınız, kaç banyo olduğu gibi bilgiler içeriyor. Siz de bu ilanlara göz atıp hangisini beğendiyseniz evin sahibine mesaj atarak ev hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bazıları depozitoya gittiğiniz
gittiğinizde, bazıları ise gitmeden önce bir şekilde kendilerine yollamanızı rica ediyor. Tabii bu evden eve göre değişir. Siz de beğendiğiniz olan evi bu şekilde belirleyebilirsiniz. Gayet güzel, avantajlı bir yol. Ama tek sıkıntısı ev cidden gittiğinizde gördüğünüz gibi olmayabilir. Çünkü ben gittiğimde her yer böcek kaynıyordu. Bu da bizim için büyük bir sıkıntıydı. Ama eğlenceli, güzel bir yöntem bence. Açıkçası bu biraz uğraştırıcı ve riskli bir yöntem. Çünkü ev bulamayabilirsiniz, açıkta kalabilirsiniz ve de orada kalacağınız, açıkta kalacağınız sürede bir otele veya motele ekstra para vermeniz gerekebilir. Bu yüzden gittiğinizde biraz şansa ihtiyacınız var. Şayet erken gidiyorsanız bu yöntemi uygulayın. Çünkü geç gidiyorsanız evlerin çoğu dolmuş oluyor ve siz de büyük ihtimalle dışarıda kalırsınız. Eğer konaklamanızı ayarlamadan önceki konaklamanızı bedavaya getirmek istiyorsanız da Couchsurfing kullanabilirsiniz. Şimdi her yer birbirine yakın olmuyor. Bu yüzden ulaşım sağlamak biraz sıkıntılı olabilir. Bu yüzden araba bile kiralamanıza gerek olabilir. O yüzden ben bu yöntemi çok tasnif etmiyorum. Eğer ikinci yılınızsa ve ortamı biliyorsanız bunu yapın. Eğer ilk yılınızsa baba gitmeden önce konaklamanızı ayarlayın ki sonradan sıkıntı yaşamayın derim ben. Avantajlarından biri ise gittiğiniz ve kalacağınız yeri görerek seçiyor olmanız. Yani size 5 kişi yaşayacaksın deyip 15 kişiyi kitleyemez. Bu yüzden bu güzel bir alan. Onun dışında pazarlık yapabilirsin. Depozito konusunda indirim sağlayabilirsin. Çünkü yani yüz yüze olacaksın adamla. İpler daha senin elinde oluyor. Gittiğiniz yerde J1 Club veya Work and Travel öğrencileriyle ilgilenen kiliselerden ya da oranın yerel dükkanlarından ya da işvereninizden yardım alabilirsiniz. Ben ilk yılımda bu yöntemi kullandım. Çok da güzel oldu. Ev sahibimle çok iyi anlaşıyordum. Şu son yaşanan ve evden atılma maceramı da size başka bir zaman anlatırım. Ama şu an konumuz olmadığından direkt konuya geçiyorum. Bu çok avantajlı oluyor. Çünkü daha huzurlu, daha düzenli ve daha lüks bir ortamınız oluyor. Örneğin benim kaldığım yerde havuzumuz vardı. Onun dışında spor salonumuz vardı. Bir tane husky köpeğimiz, bir de çılgın bir kedimiz vardı. Tam takammutlu, tam teşekkürlü, tam donanımlı bir mutfağımız vardı. Onun dışında 1 dakikalık bisiklet, 5 dakikalık yürüme mesafesindeydi iş yerime ve de sahil kenarındaydı. Ben bunu Facebook üzerinden buldum. İyi ki de bulmuşum. Çok güzel zamanlar geçirdim. Onun dışında bu yöntem güzel bir yöntem. Şayet eğer 2 kişi yaşıyorsanız, sevgilinizle gidiyorsanız genellikle insanlar bu yöntemi tercih ediyor. Bunun avantajlarından diğeri ise dezavantajlarından biri diğerlerinden bir tık daha pahalı oluyor. Ben normal insanlarla aynı parayı vermiştim ama bu pek biraz istisnai bir durumdu. Onun dışında depozito istemeyebiliyor sizden. Ondan sonra sözleşme imzalamıyorsunuz. Çünkü bu yasal bir şey değil. Yani adam kendi evi olmadığı takdirde kirada olduğu bir evi bir başkasına kiralayamaz. Bu yüzden herhangi bir sözleşmeyle bunu kağıda dökmüyor. Yani kafanıza estiğinizde evden ayrılabiliyorsunuz ya da atılabiliyorsunuz. Bu da diğer bir dezavantajı. Benim yaşadığım, zor durumda kaldığım. Ama konumuz bu değil. Her neyse. Evet arkadaşlar, bunun dışında bunu ise nereden buluyorsunuz? Facebook, Craigslist ve benzeri şurada sıralayacağım internet sitelerinden bu yönteme başvurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, divamız sahneye çıktı. Kendi evinizi kendinizin ayarlaması. En karlı ama aslında en zor olan yönteme geldi. Arkadaşlar şayet ilk yılınızsa, yanınızda 5-6 bin dolarınız yoksa ya da 2-3 arkadaşınızla beraber bu işe girişmeyecekseniz bence hiç girişmeyin. Çünkü çok zorlu ve de uğraştığına bence değmeyen bir şey. Ama ne olur ne olmaz ben sizin için anlatayım. Çünkü aslında en önemli ve her Work and Travel'cının yapmak istediği bir şey. Başlıyoruz. Arkadaşlar bunun için önce ortamı sizin biliyor olmanız veya bilen bir insanı biliyor olmanız gerekiyor. Belli bölgeler var. Genellikle Work and Travel'cıların kaldığı ya da orta seviyede insanların yaşadığı. Buralara gidip danışma ofislerinden kira bedellerine bakıyorsunuz. Ve de en ucuzundan bir evi kiralayıp bunun 6 ya da 3 aylık parasını peşin verip ve de üstüne depozito ekliyorsunuz. Ve de aynı zamanda sizinle kalacak olan insanların yataklarını alıyorsunuz. Tenceresini, tabağını, çatalını, osunu, busunu temin etmeniz gerekiyor ki evin kiraladığınız adamlardaki fiyatını yükseltebilirsiniz. Yani 80 dolarlık değil de 100-120 dolarlık bir ev haline getirmeniz gerekiyor. Bunun dışında o insanları önceden bulmuş olmanız gerekiyor ki ev elinizde patlamasın. Bunun için de Facebook'a sahte birkaç tane ev fotoğrafı bulup koyup özelliklerini yazıp onlardan depozitosunu alıp onlar geldiğine kadar da evi hazırlamış olmanız gerekiyor. O yüzden bir sürü stres ve sinir kaynağı. Şayet ilk yılınızsa size kefil olacak başka birinin maaş çeki, ikinci yılınız ise geçen yıl çalıştığınız yerin son maaşınızın çekini elde etmeniz gerekiyor. Bunun için de evrakların karıştırılması ya da bu maaş çekini kaybetmemeniz lazım. Onun dışında yatakları Let's Go'dan veya Walmart'tan alıp Walmart'tan aldığınız yatakların poşetini çıkartmadığınız takdirde geri iade etmeniz gerekiyor ki bu sayede çok fazla zarar etmeyin.
Yani aslında güzel bir iş. Neden güzel bir iş? Çünkü kendi kalışınız bedavaya geliyor. Yani bu kafadan bir 2000 dolar kar etmeniz anlamına geliyor. Sizinle kalan insanlardan aldığınız paralarla da depozito ve de diğerini ödeyip üstüne kar koyup cebinize para kaldırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi çok zorlu ve uğraştırıcı bir süreç. Kendinizin patronu oluyorsunuz, mutlu oluyorsunuz, mesut oluyorsunuz ama kafanız şişiyor. Şimdi bu daha detaylı bir konu ve video çok uzadı. Bu yüzden bunu yapan ve başaran bir arkadaşımla röportaj yapmaya karar verdim. Koronadan sonra onu davet edeceğim. Yani takipte kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.